Selamın aleyküm Allah dostları. Menkıbeler Kitabı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için seçmiş olduğum dinlerken duygulanacağınız bir evlilik hikayesini anlatmak istedim. Şimdi kulaklığınızı takıp arkanıza yaslanın ve gözlerinizi kapatıp bu hikayenin keyfini çıkarın. İyi dinlemeler. Arif'in hayatı sabırla örülmüş bir hikayeydi. Yaşı 35'e gelmişti ve içinde kuracağı yuvanın özlemi gitgide derinleşiyordu. Evlilik zamanı çoktan gelip geçmişti. O ise hala doğru insanı bekliyordu. Bir gün annesi onu yanına çağırdı. Yumuşak bir ses tonuyla yuva kurmanın zamanının geldiğinden bahsetti. Arif'in kalbinde ise tek bir dilek vardı. Saliha bir eş. Öyle bir eş ki hem dünya hem ahiret yolculuğunda yoldaşı olsun. Annesi oğlunun bu temiz niyetini çok iyi biliyordu. Bu yüzden hemen kolu komşuya haber saldı. İçten içe Arif için uygun bir nasibin çıkacağına inanıyordu. Arif, annesinin bu arzusuna kayıtsız kalamadı. Kalbinde zamane evliliklerine dair şüpheler taşısa da annesinin hatırı için tamam dedi. Aradan fazla zaman geçmeden bir akrabalarından haber geldi. Onların komşuları hem dindar hem de edepli insanlarmış. Üstelik kızları da evlilik çağına gelmiş. Aile hayırlı bir damat arıyormuş. Arif'in kalbinde hafif bir umut doğdu. Belki de beklediği temiz kalpli insan onlardı. Anne, bir gidip görüşelim dedi. Arif tereddüt etmeden kabul etti. Kızın ailesinin İslam'a olan bağlılığı Arif'in içini ısıtmıştı. Görüşme günü geldi. Kızın ailesi Arif ve annesini evlerine davet etti. Sohbet başladığında ilk sözü kızın ailesi aldı. Evlilikten beklentilerini sıralamaya başladılar. Söz, nişan, düğün. Her biri için şartlar peş peşe geldi. Arif başta anlayışla dinledi. Sonuçta evlilik önemli bir adımdı. Ancak bir süre sonra talepler akıl almaz bir hal aldı. Kına gecesinde en iyi müzisyenler olmalıydı. Ev tamamen dayalı döşeli olacak. Üstelik kendi evlerine de yakın bulunacaktı. Mevcut arabası model olarak düşükmüş. Onlara göre o arabayla gelin alınmazmış. Karşı komşusunun damadı sıfır araba almış. Arif'in de mutlaka yeni bir araba alması gerekiyormuş. Sanki bir akıl tutulmasının içindeydiler. Arif bir an "anne kalkalım" demek istedi ama utandı. Yine de sabırla dinledi. Kızla da İslamiyet'e uygun bir şekilde görüştürdüler. Ancak isteklerin ardı arkası kesilmiyordu. Trabzon burması bile belirlenmişti. 10 tane olacaktı. En pahalı gelinlik, kuaför masrafları, arkadaşlarının ve akrabalarının da kuaförleri, kardeşlerine düğünlük elbiseler, yemekli büyük bir düğün salonu. Her biri ayrı bir yük gibi Arif'in kalbine oturdu. Bir noktada kız Arif'e dönüp "Peki senin isteklerin neler?" diye sordu. Arif derin bir nefes aldı. Dünya malına bu kadar bağlı bir ortamda kalmanın ruhunu kararttığını hissetti. Nezaketi elden bırakmadan sadece "hayırlısı olsun" dedi ve kalktı. Büyük bir nezaketle teşekkür ederek evden ayrıldılar. Yolda giderken telefon çaldı. Arayan dayısıydı. "Mesut amcayı hatırlıyor musun?" diye sordu. Arif hemen hatırladı. Çocukluk yıllarında cuma namazlarına birlikte gittikleri vakur ve dindar bir adamdı Mesut amca. Dayısı devam etti. "Onun bir kızı var. İstersen bir görüş." Arif tereddüt etmeden "Tamam dayı" dedi. İçinde bir umut yeniden yeşermişti.
Hazırlanıp annesiyle birlikte Mesut amcanın evine doğru yola çıktılar. Evin havası samimiyet doluydu. Sohbet çocukluk hatıralarından başladı. Arif'in büyürken gösterdiği güzel ahlakı anlatınca Arif mahcup oldu, başını eğdi. Gülüşmeler arasında asıl konuya geçtiler. Gülümseyerek, "Seni severim. Maksat gençleri mutlu etmek, Allahü Teala'nın izniyle," dedi ve sonra isteklerini sıralamaya başladı. Arif onu saygıyla dinliyordu. Fakat isteklerin ardı arkası kesilmiyordu. O kadar çok şey sıraladı ki Arif'in gözleri ağırlaştı. Uykusu gelmeye başladı. En sonunda sesini biraz daha alçaltarak, "Benim oğlumun kumar borcu var. Onu ödemeden evlilik olmaz zaten," dedi. Bu söz üzerine Arif'in gözleri birden açıldı. İçinde bir şey düğümlendi. Şaşkınlıkla başını eğdi. Gözlerini yerden kaldıramadı. Derken ev sahibi olan Mesut amca, "Gençleri görüştürelim," dedi. Arif bir odaya alındı ve kızla tanışma başladı. Ne yazık ki daha ilk dakikalarda önceki tecrübelerindeki kızlar gibi davranıyordu. Talepler sıralanıyor. Dünya işleri öne çıkarılıyordu. O esnada çalan telefon konuşmayı böldü. Kız arayan kişiye cevap verdi. Kapattı. Birkaç dakika sonra telefon yeniden çaldı. Aynı sahne tekrarlandı. Arif dayanamayıp sordu. "Kim arıyor?" "Kız, eski nişanlım," dedi. Arif'in içini hafif bir ürperti sardı. "Ne zaman ayrıldınız?" diye sordu. Kız, 10 gün önce," dedi. Arif, "Neden ayrıldınız?" diye merakla sordu. Kız cevapladı. "Çay bahçesinde bir erkekle otururken gördü beni. Tartıştık. Sonra da ayrıldık." Arif bu cümleleri duydukça içine kapanıyordu. "O kişi kimdi?" diye sordu. "Çalıştığım yerdeki bir müşteri," dedi. Arif şaşırdı. "Yani çalışıyordunuz," dedi. Kız, "Evet," deyince Arif içtenlikle, "Ne güzel," dedi. Ardından mesleğini sordu. Kadın ve erkek müşterilerin olduğu bir kuaför salonunda pedikürcü olduğunu söyledi. Çalışmasında elbette bir sakınca yoktu. Fakat "Neden iş dışında çay bahçesinde buluştunuz?" sorusuna "İş içindi" demesi Arif'i tatmin etmedi. Sadece 5 dakikada zihninden geçmeyecek ne çok şey ortaya çıkmıştı. Arif için evlilikte en önemli şey dürüstlüktü ve karşısındaki kişi ona eş olacak yapıda değildi. Son olarak niçin evlenmek istediğini sorduğunda aldığı cevap daha da sarsıcıydı. Kız, eski nişanlısının kendisini sürekli rahatsız ettiğini, ortam değiştirmek istediğini, açıkçası bir hava değişimine ihtiyaç duyduğunu söyledi. Arif daha fazla kalamadı. İzin isteyip oradan ayrıldı. O an başının ciddi şekilde ağrıyabileceğini düşünmüştü. Bu görüşme en başından beri yapılmamalıydı. Evden nezaketle ayrıldılar. Arif sonradan annesinden öğrendi ki Mesut amca arkasından hoş olmayan sözler etmişti. Arif sadece gülümsedi. "Bugün sever yarın söver," dedi içinden. Ucuz atlatmıştı. Artık evlilik düşüncesinden yavaş yavaş vazgeçiyordu. Haftalardır dışarıya çıkmıyor. İşten gelip ibadetini yaptıktan sonra balkona çıkıp kitap okuyor. Sadece sessizliği dinliyordu. Komşularını gözlemlemek, onun için yeni bir alışkanlık haline gelmişti. Karşı komşusu, gece vardiyasında çalışan bir adamdı. Her akşam 9 gibi evden çıkar. Ardından 10 yaşındaki oğlu ağlayarak peşinden balkona koşardı. Küçük çocuk her seferinde ablası tarafından oyalanmaya çalışılırdı. Ablası da her fırsatta Arif'in dikkatini çekmeye, onunla konuşmaya çalışıyordu.
Bu tekrar eden sohbetler Arif'i yormaya başlamıştı. Bir akşam Arif her zamanki gibi kitabını alıp balkona çıktı. Onu görür görmez kız da balkona çıktı. Konuşacak bir şeyler bulmaya çalıştı ve "Her akşam kitap okuyorsun. Nedir onlar?" diye sordu. Arif içinden bir fırsat geçtiğini hissetti. Kitabı göstererek "Okumak istersen vereyim." dedi. Kız olur deyince Arif besmele çekip kitabı karşı balkona fırlattı. "Hadi gir de evde okumaya başla." dedi. Kız kitabı aldı, içeri geçti ve o günden sonra balkona bir daha çıkmadı. Arif artık evlilikten tamamen umudu kesmişti. Bir eş bulmak ona çok uzak görünüyordu. Aradan aylar geçmişti. Bu süre zarfında annesiyle birlikte birkaç görüşmeye daha gitmişti. Ama sonuçlar yine hayal kırıklığıydı. Bir salı akşamı, içi sıkılmış, adeta boğuluyordu. Havanın içinde görünmez bir ağırlık vardı sanki. O gece abdest aldı. 2 rekat namaz kıldı ve yatağına uzandı. Derin bir uykuya daldı ve çok tuhaf, çok çarpıcı bir rüya gördü. Rüyası öylesine etkileyiciydi ki, sabah uyandığında yüreğinde bir ateş vardı. "Bu rüyayı mutlaka birine anlatmalıyım." dedi kendi kendine. O gece Arif, balkonunda dolunayı izliyordu. Gözleri gökyüzüne dalmışken, cebindeki telefon titredi. Bakmadan çıkardı, kulağına götürdü. Arayan ses, çocukluk arkadaşı Yakup'tu. Fakat Arif, o telefonun hayatında yeni bir kapı aralayacağını nereden bilebilirdi ki? Yakup'un sesi, her zamanki gibi samimiydi. "Canım sıkıldı, gel buluşalım." dedi. Arif tereddütsüz kabul etti. Akşam, evlerinin yakınındaki çay bahçesinde bir araya geldiler. Konu önce çocukluk hatıralarına uzandı. Sonra Arif, bir süredir içini kemiren o rüyayı anlatmak istedi. Rüyasında tozlu bir köy yolunda yürüyordu. Elinde bir kılıç vardı. Etrafı, başlarını 1 metre kadar havaya kaldırmış, saldırmak için fırsat kollayan yılanlarla çevrilmişti. Arif, elindeki kılıçla kendini savunuyor. Üzerine gelenleri bir bir savuşturuyordu. Yolun ilerisinde uyuyan birini fark etti. O anda görünmeyen bir ses işitti. Yatan kişiye baktı ve "Bu Musab bin Umeyr." dedi. Biraz ileride 2 kişi daha yürüyordu. Biri Peygamber Efendimiz'di. Diğerinin yüzünü seçemedi. Arif rüyasını anlattığında Yakup dikkatle dinledi. Sonra tebessüm ederek yorumladı. "Düşmanlarını yenecek ve sonunda güzel bir neticeye ulaşacaksın." Sohbet koyulaştıkça konu yine evliliğe geldi. Arif, başından geçen hayal kırıklıklarını anlattı. Yüreğindeki sızıyı gizlemeden döktü. Onun tek arzusu, dünyaya değil Allah'a bağlı bir eş bulmaktı. Yakup uzun uzun dinledi. Sonra gözlerini Arif'in gözlerine dikerek, "Evden çıkarken annem söyledi." dedi. "Mahallede sana uygun bir kız varmış. Annen de tanışmanı istiyor. İstersen anneni alıp gelirsin." Arif önce geri adım attı. "Yok Yakup." dedi. "Artık kolay kolay kimseyle görüşeceğimi sanmıyorum." Yakup sabırla devam etti. Zaten kız da pek hevesli değilmiş. O da birkaç görüşmeden sonra evlilikten soğumuş. Ama annesi çok ısrar edince "Bir defa gelsin görüşelim." demiş. Bu sözler Arif'in içinde bir kıpırtı uyandırdı. Demek ki karşısındaki de onun gibi hissediyordu. Bu düşünce Arif'in içinde bir umut filizi yeşertti. "Tamam." dedi. "Yarın görüşürüz." İçinden geçenleri dile getirmedi ama Allah'ın bir kapı araladığını hissetmişti. O gece evine döndü. Annesine müjdeyi verdi. Annesinin gözleri sevinçten parlıyordu. Uzun zamandır Arif,
kalbinde bu kadar güçlü bir heyecan hissetmemişti. Sabahı zor etti. Sabah namazından sonra bir sağa bir sola yürüyüp durdu. Evin içinde tarifsiz bir telaşla dolanıyordu. Öğle namazını kıldıktan sonra annesiyle birlikte yola koyuldular. Yakup onları kızın evine kadar götürdü. Kapıyı kızın babası açtı. Yüzünde ağırbaşlı bir tebessüm vardı. İçeri buyur ettiler. Biraz geçmişten, biraz hal hatırdan konuştular. Ardından konu evliliğe geldiğinde kızın babası Arif'e döndü ve şöyle dedi. Evladım, benim sana söyleyecek pek bir şeyim yok. Kızımla tanış, gönülleriniz uyuşursa gerisini konuşuruz. Arif şaşkındı. Daha önceki görüşmelerinde talepler ardı ardına sıralanırdı. İlk defa bir babanın meseleyi bu kadar sade bıraktığına şahit oluyordu. Arif'i ayrı bir odaya aldılar. Kalbi yerinden çıkacak gibi atıyordu. Elleri masanın üzerinde, avuçlarının içi terden ıslanmıştı. Kapı açıldı. Odaya nur yüzlü bir genç kız girdi. Başını hafif eğerek, utangaç bir tavırla sandalyeye oturdu. Diğer kızlar gibi bilezikten, düğünden, gösterişten söz etmedi. Söze çok farklı bir yerden başladı. Öğle namazını kaç dakikada kılarsınız diye sordu. Arif şaşırdı ama sakince cevapladı. 15 dakika civarında dedi. Kızın yüzüne bir memnuniyet yayıldı. Ardından başka bir soru geldi. Birikmiş paranız var mı? Arif, önceki tecrübelerinin etkisiyle içinden yine dünyalık hesaplar başladı diye geçirdi. Ama yine de sakince, evlilik masraflarını karşılayacak kadar var. Elhamdülillah dedi. Fakat kız tam rakamı sormadı. Onun yerine şunu sordu. Paranın zekatını veriyor musunuz? Arif bu beklenmedik soruyla utandı. Yanlış düşündüğü için mahcup olmuştu. Evet, veriyorum dedi. Kız ağır ağır sözlerine devam etti. Sizden önce 3 kişiyle daha görüştüm. Hepsi zengindi. Ama güvendikleri tek şey paralarıydı. Dine dair tek kelime etmediler. Namaz bile kılmıyorlardı. Başını hafif eğdi. Benim için en önemlisi buydu. Namazı huşu ile kılan birinden zarar gelmez. O, Allah'ın emanetine sahip çıkar. Ailesine adaletle davranır. O an Arif, içinden geçen duayı hatırladı. Allah'tan istediği şey, işte tam karşısında oturuyordu. Arif, Nurcihan ile karşılaştığı o ilk günden itibaren, kalbinin derinliklerinde bir huzur hissetmişti. Nurcihan, konuşurken bakışlarını yere indiriyor. Sözlerinden sadece edep ve samimiyet dökülüyordu. Ellerini masanın üzerinde sıkıca kavramış, avuçları ter içinde kalmıştı. O an Arif anladı. Karşısındaki insan, gösterişten uzak, gerçek bir iman sahibiydi. Nurcihan, sohbet sırasında öyle sözler söyledi ki Arif'in kalbine işledi. Bir insan herkese karşı adaletli ve merhametli ise dedi, bütün mahlukat onu sever. Mahlukatın sevdiğini de Allah sever. Allah'ın sevdiği kul ise makbul kuldur. Konuşmaya devam etti. Zekatın öneminden bahsetti. Çünkü dedi, o parada fakirin de hakkı vardır. Fakirin hakkını gözetmeyen, eşinin hakkını da gözetemez. Allah, hakkı gözetmeyen kimseden razı olur mu hiç? Arif hayranlıkla dinliyordu. Nurcihan'ın sözleri sadece bilgi değil, kalpten gelen bir irfan taşıyordu. Yan taraftaki kitaplığı işaret ettiğinde Arif'in gözleri parladı. Orada gördüğü kitaplar, Arif'in de yıllardır okuduğu meclisli sünnet ilimlerinin eserleriydi. İçini tarifsiz bir sevinç kapladı.
Kızın dünyalık peşinde olmadığını görmek, bütün endişelerini dağıtmıştı. Arif heyecandan kızarıp terliyordu. Mendilini sıkmaktan artık elleri ıslanmıştı. Soracak bir şey bulamıyordu. Çünkü Nurcihan, sormadan anlatmıştı ona kalbinin derinliklerini. Sohbetin sonunda Nurcihan, Arif'in annesiyle de konuşmak istedi. Arif ayağa kalktı. Tam o anda elindeki mendil yere düştü. Göz gezdirdi ama bulamadı. Bir şey demeden dışarı çıktı. İçeride Nurcihan annesiyle 10 dakika kadar görüştü. Arif annesiyle evin kapısından çıkarken yüzlerindeki mutluluktan her şeyin iyi geçtiğini hissetmişti. Eve dönerken sabırsızlıkla sordu. "Anne, içeride ne konuştunuz?" Annesi gülümseyerek cevapladı. "Bana nasıl bir evlat olduğumu, ailemle ilişkilerimi sordu. Çünkü bir insanın anne babası razı değilse Allah da razı olmaz," dedi. O gece evde babasıyla da konuyu konuştular. Babası da çok sevinmişti. Arif hemen abdest aldı. 2 rekat şükür namazı kıldı. Aklına günler önce gördüğü rüya geldi. Elindeki sabır kılıcıyla bütün zorlukları aşmış, sonunda aydınlığa ulaşmıştı. İçinde tarif edilemez bir huzur vardı. Artık yeni bir yol başlamıştı. Kısa sürede 2 aile arasında söz kesildi. Yüzükler takıldı. Her şey o kadar doğal, o kadar huzurluydu ki sanki yıllardır bekledikleri günü nihayet karşılamışlardı. Bir perşembe günü kız tarafıyla birlikte düğün alışverişine çıktılar. Arif, Nurcihan'ın tevazuuna hayran kalmıştı. Ne gösterse Nurcihan beğendim diyordu. Ne isterse olurdu onun için. Hiçbir şeye itiraz etmiyor. Gösteriş peşinde koşmuyordu. Bu zarafeti gördükçe Arif en güzelini, en kalitelisini seçmeye çalışıyordu. Onu mutlu etmek için elinden geleni yapıyordu. Evleri döşenmiş, her şey tamamlanmıştı. Ve nihayet düğün günü geldi çattı. Arif heyecandan adeta yerinde duramıyordu. Ellerini nereye koyacağını, nasıl hareket edeceğini bilemiyordu. Düğün tam istediği gibi sade ve huzurlu geçmişti. Arif ve Nurcihan evliliğe adım attıkları ilk günden itibaren tartışmadan uzak, İslam'ın gölgesinde bir yuva kurmuşlardı. Arif eşinin zekasına, ahlakına ve güler yüzüne hayrandı. Onsuz zaman geçiremiyordu. İşteyken fırsat buldukça onu arıyor. Sesini duyduğunda içi sevinçle doluyordu. Nurcihan'ın sesi kalbinde tarifsiz bir huzur bırakıyordu. Eve geldiğinde her zaman kapıda onu bir tebessümle karşılıyordu. Arif'in tüm yorgunluğu o anda siliniyordu. Yemek hazırlarken yardım etmek isterdi. Ama Nurcihan her defasında "Sen yorgunsun, otur," derdi. Arif de gönlü razı olmayarak içeri geçerdi. O hiçbir zaman eşinin üzülmesini istememişti. Hatta bazen onun bir şey istemesi için gözlerinin içine bakıyordu. Küçük mutluluklar paylaşmak onların hayatının temeliydi. Bazen arabaya binip küçük gezintiler yaparlardı. Nurcihan bir gün yine arabada döndü ve şöyle dedi: "Sabır güzeldir. Sabır insanı bu araba gibi hedefe taşır." Arif o sözün anlamını tam çözememişti. Sadece gülümsedi. O günler mutluluğun saf halini yaşadıkları günlerdi. Fakat birkaç gün sonra hayatlarına küçük bir gölge düştü. Yatak odalarının kapı kilidi bozulmuştu. Mahallelerinde bir hırsızlık olayı yaşandığı için odalarının kapısını gece yatarken kilitlemeye başlamışlardı. Nurcihan bir haftadır midesinden rahatsızdı. Geceleri sık sık kalkıyordu.
Arif'in uykusu hafifti. Ne zaman Nurcihan kalksa o da uyanıyordu. O gece yine Nurcihan kalktı. Arif gözlerini araladı. Ama eşinin onu uyandırmamak için sessizce hareket ettiğini fark etti. O anda inanılmaz bir şeye şahit oldu. Nurcihan, kilitli kapının anahtarına bile dokunmadan sessizce kapının önünde durmuştu. O gece Arif hayatında unutamayacağı bir ana daha şahit oldu. Eşi Nurcihan yataktan usulca kalkmış, "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek sessizce kapıya yönelmişti. Oysa kapı kilitliydi ve anahtara dahi dokunmadan dışarı çıkmıştı. Arif'in kalp atışları hızlandı. Alnı ter içinde kaldı. Yatağından doğrulup gözlerini kapıya dikti. Odanın camından süzülen ışıktan lavabonun ışığının yanıp söndüğünü fark etti. Nurcihan lavaboda yüzünü yıkadıktan sonra ışığı kapattı ve sessiz adımlarla tekrar odaya döndü. Arif hemen yeniden uzandı. Uyuyormuş gibi yaptı. Nurcihan kapıdan geçip odanın içine girince Arif dayanamadı. Uyanmış gibi yataktan doğruldu. Karşısında yüzü adeta nurla aydınlanmış bir Nurcihan duruyordu. Ona tebessüm ederek baktı. "Rahatsız mı ettim?" diye sordu Nurcihan. Arif gözlerini ondan ayıramadan "Yok, çıktığını bile duymadım" dedi. Nurcihan yine tebessüm etti. O gün işe giderken Arif'in aklı hep o sahnedeydi. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Bu bir kerametten başka ne olabilirdi ki? Akşam eve döndüğünde kapıyı zile basmadan açtı. Anahtarla kapıyı açar açmaz Nurcihan'ı karşısında buldu. Kapının arkasında onu beklemişti. Arif selam verip içeri girdi. Elini yüzünü yıkadıktan sonra sofrayı birlikte hazırladılar. Yemeğe oturduklarında Nurcihan, Arif'in yüzüne dikkatlice baktı. "Bugün çok durgunsun, bir şey mi oldu?" diye sordu. Arif bir an sustu. Dün gece yaşananları nasıl anlatabilirdi ki? Sadece başını salladı. Tam o sırada Nurcihan elini Arif'in eline koydu. "Sana bir şey söyleyeceğim" dedi. Arif heyecanla ayağa kalktı. "Gözlerimin içine bak" dedi Nurcihan. Arif gözlerinin derinliklerine bakarken Nurcihan fısıltı gibi bir sesle "Hamileyim" dedi. O an Arif'in ayaklarının bağı çözüldü. Sevincin ağırlığıyla yere yığıldı. Kendine geldiğinde Nurcihan başucunda oturuyordu. Onun mahcup bakışlarını görünce gözleri doldu. Allah'ın kendisine verdiği bu nimetin büyüklüğü karşısında kelimeler boğazına düğümlenmişti. O günden sonra hayatları yeni bir heyecanla doldu. Arif, iş çıkışlarında elinde küçük bebek eşyalarıyla eve dönüyor. Geceleri Nurcihan ile birlikte hayaller kuruyorlardı. Çocuklarının ilim ve irfan sahibi olması için dualar ediyorlardı. Bir gece İlmihal kitabını okurken Arif'in gözleri yoruldu. Başını yasladı ve "Nurcihan, biraz da sen okur musun?" dedi. Nurcihan sevecen bir tebessümle kitabı aldı ve okumaya başladı. Arif gözlerini kapattı. Bir ara hafifçe gözlerini araladığında Nurcihan'ın sanki nurdan bir ışıkla parladığını gördü. O an Arif bir kez daha anladı ki Allah ona sıradan bir insan değil, manevi derecesi yüksek bir eş nasip etmişti. Nurcihan'ın kapıları açmadan çıkabilmesi tesadüf değil, bir kerametti. Artık Arif eşine karşı çok daha dikkatli, çok daha hassastı. İlmihal kitaplarını okurken anlamadığı yerlerde hep Nurcihan'a soruyor. O da büyük bir açıklıkla kaynağını vererek anlatıyordu. Her davranışı sabır ve şükürle örülüydü. Arif'in gözünde Nurcihan,
İslamiyet'i yaşayan adeta canlı bir numuneydi. Gördüğü birkaç kerametten sonra Arif dayanamadı. Bir akşam yemek sonrası eşinin karşısına geçti. "İslamiyet'in en ince kurallarına bu kadar dikkat ediyorsun," diyerek söze başladı. "Bunu nasıl başarıyorsun?" diye sormak istedi. Ama Nurcihan sözünü kesti. "Sabır güzeldir," dedi. "Sabrederken şükretmek ise daha güzeldir. İnsan her haline sabreder. Her nimete şükrederse Allah Teala ona daha güzellerini ihsan eder." O andan sonra Arif'in kalbinde eşine karşı olan sevgi ve hürmet kat kat arttı. Artık onu kıracak her sözden, her davranıştan sakınıyordu. Nurcihan'a zarar verecek en ufak bir harekete bile tahammülü yoktu. Bir akşam annesi aradı. Mahalledeki bir komşunun kızının düğününe davet edildiklerini söyledi. 2 gün sonra Arif ve Nurcihan birlikte düğüne gittiler. Düğün, İslami kurallara uygun düzenlenmişti. Erkekler ve kadınlar ayrı yerlerdeydi. Böyle bir titizliğe şahit olmak Arif'in içini sevinçle doldurdu. Düğün sırasında Arif küçük bir kitap hediye etti Nurcihan'a. Kitabı verirken bu hediyenin ona küçük bir mutluluk getireceğini düşünmüştü. Birkaç dakika sonra küçük bir çocuk geldi. Kızın küçük kardeşi eğilip Arif'in kulağına fısıldadı. "Ablam sana çok teşekkür ediyor. Bu yolda senin vesilenle ilerledi." Bu sözleri işiten Arif'in yüreği sevinçle doldu. Ne kadar küçük görünse de bir insana hayırlı bir yolda vesile olmak dünyalara bedeldi. Nurcihan hamile olduğu için düğünde fazla kalmadılar ve evlerine döndüler. Ama Arif için o akşamda eşinin varlığına ve Allah'ın ona lütfuna bir kez daha şükrettiği gecelerden biri olmuştu. Yıllar geçmişti. Arif ile Nurcihan'ın yuvası zamanla daha da güzelleşmişti ve Allah onlara bir oğul lütfetmişti. Her akşam kitap okumaya devam ediyorlar. Arif içten bir sevgiyle Nurcihan'a üstadım diye hitap ediyordu. Çünkü onun için Nurcihan, dünya ve ahiret saadetine vesile olmuş en büyük nimetti. Geceleri oğulları ağladığında, Arif eşini rahatsız etmemek için bebeği alıp başka odaya geçerdi. Aradan 2 yıl geçmişti. Oğulları büyümüş, yürüyüp konuşmaya başlamıştı. Nurcihan her fırsatta sabır ve şükretmeyi öğütlüyordu. Fakat bir gün hayatın kaçınılmaz imtihanı kapıyı çaldı. Nurcihan hastalandı. Zamanlarının çoğu hastanelerde geçmeye başladı ve Arif çaresizdi. Eşinin hastalığı ilerledikçe sadece dua etmekle yetinmek zorunda kalıyordu. Bir akşam işten döndüğünde kapıyı çaldı ama açan olmadı. Anahtarla içeri girdiğinde burnuna tarifsiz bir güzel koku geldi. Sessizce ilerleyip odaya girdiğinde Nurcihan'ı yatakta gördü. Önce uyuduğunu zannetti. Fakat uzun süre uyanmayınca yanına yaklaştı ve dokundu. O an Nurcihan'ın ruhunun rahmeti Rahman'a kavuştuğunu anladı. İçinde bir şeyler kopmuştu. Gözyaşları sel gibi akıyordu. Dizlerinin bağı çözülmüştü. Hemen annesini aradı. Ertesi gün Nurcihan'ı defnettiler. Fakat Arif'in kalbindeki yangın kolay kolay sönmüyordu. Eve her girdiğinde o eşsiz kokuyu duymaya devam etti. Nurcihan'ın varlığı hala evin duvarlarında, eşyaların arasında yaşıyor gibiydi. Arif eve gidemiyor. Dışarıda sabırla vakit geçiriyordu. Sabretmekten başka çaresi yoktu. Aylar sonra büyük bir cesaretle evine adım attı. İçeri girer girmez gözleri doldu ve kendini ağlayarak balkona attı. Balkona oturduğunda gökyüzünde yine dolunay vardı. O gece Yakup'un onu aradığı akşamı hatırladı. Aynı dolunay
aynı yalnızlık hissi. Gözyaşlarıyla kendini dışarı attı. Nurcahan'ın kabrine gitti. Başında saatlerce ağladı. O an yine eşsiz kokuyu hissetmeye başladı. Başını eğmiş, gözyaşlarına boğulmuşken omzuna bir el dokundu. Arif irkildi ve arkasını döndü. Karşısında nurlar içinde duran Nurcihan'ı gördü. Heyecandan dili tutulmuştu. Baş dönmesiyle yere yığıldı. Gözlerini açtığında sabah ezanı okunuyordu. Etrafına baktı. Nurcihan yoktu ama onun fısıltı gibi hatırası kulaklarında çınlıyordu. Sabret. Camiye gidip sabah namazını kıldı. Namazdan çıkarken cebinde bir şey hissetti. Elini cebine attığında bir mendil buldu. O mendil, Nurcihan ile ilk tanıştıkları gün elinden düşürüp kaybettiği mendildi. Şimdi açıklanamaz bir şekilde cebindeydi ve o da eşsiz kokuyla doluydu. Arif gözyaşlarını tutamadı. Biliyordu ki Nurcihan hala kalbinde, dualarında ve her nefesinde yaşıyordu. Sabır ve şükür, insanı en yüksek derecelere çıkaran iki büyük emanetti. Bu anlatılanlar gerçek bir hikayedir. Yazının sonunda bu satırları kaleme alan kişi olarak şunu ifade etmek istiyorum. Bu yaşananları babamın tuttuğu günlüklerden derleyerek sadeleştirdim. Hikayede anlatılan Arif ve Nurcihan benim anne ve babamdı. O doğan çocuk da bendim. Rabbim herkese böyle bir eş ve böyle bir aile nasip etsin. Eğer bu hikaye kalbinize dokunduysa lütfen paylaşın. Böylece daha çok insana umut ve ilham olur.